Hoş geldin. Bugün senin için hazırladığımız masada epey kalabalık bir menü var diyebiliriz. Hem de nasıl? Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği maçı konuşacağız. Ama skor yani hikayenin sadece çok küçük bir parçası. Aynen öyle. Bambaşka bir akşama analiz edeceğiz. Elimizdeki kaynaklar yani bu maç sonrası YouTube programları falan adeta bir duygu yelpazesi sunuyor bize. Evet. Bir yanda böyle rehavetle başlayıp zorla kazanılan bir lig maçı var. Diğer yanda da transfer piyasasını alt üst eden şifreli mesajlarla dolu bir sosyal medya savaşı. Amacımız da tam olarak bu. Bu iki farklı dünyayı birleştirip sana büyük resmi göstermek. Kesinlikle. Yol haritamız da o yüzden bayağı dolu. Maçın birbirinden geceyle gündüz gibi ayrılan iki yarısıyla bir başlayalım diyorum. Tamamdır. Sonra performanslarıyla bir anda gündemin merkezine oturan Sara ve Osimhen'e bir bakalım. Hı hı. Oradan da ufuktaki o dev yani Manchester City maçına ve tabii bu maçın gölgesinde yapılan transferlere geçelim. Asprilla, Lang. Ve finale de en sıcak konuyu sakladık. Tabii ki o gizemli Ulay transferi, Trabzon'un plaka koduna kadar uzanan o inanılmaz detaylar. Herkesin dilinde olan konu. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Maçın daha 30. saniyesi Gabriel Sara'dan gol geldi. Evet. Herhalde stadyumdaki ekran başındaki herkes tamam dedi, bu maç erken biter, farklı bir skor olur. Ben de öyle düşündüm. Ama ilk yarı bittiğinde skor tabelasında 1-1 yazıyordu. Kaynaklar da bu durumu neredeyse oy birliğiyle rehavet ve konsantrasyon eksikliği olarak yorumluyor. Peki burada akla hemen şu soru geliyor. Hafta içi oynanan o yıpratıcı Atletico Madrid maçı. Acaba o maçın getirdiği fiziksel ve zihinsel yorgunluk mu bu rehavetin sebebiydi? Bir ihtimal. Yoksa oyuncuların aklı şimdiden bir sonraki dev randevuda yani Manchester City maçında mı kalmıştı? Kaynaklarda bu iki teori de havada uçuşuyor resmen. Bence ikisinin birleşimi. Bu tam bir büyük takım sendromu dediğimiz şey. Hı hı, Lidersin, ligin son sırasındaki takımla oynuyorsun ve daha düdük çalar çalmaz golü buluyorsun. İster istemez bir rahatlama geliyor. doğal olarak. Fakat kaymaklar Karagümrük'ün hakkını da teslim ediyor, o önemli. Özellikle Galatasaray orta sahası için kullanılan geçirgen tabiri çok dikkat çekici. Evet, o benim de dikkatimi çekti. İlk yarıda savunma arkasına o kadar çok adam kaçırdılar ki yani skorun 1-1'de kalması onlar adına biraz da şanssızlıktı. O zaman Atletico maçının yorgunluğuyla bu savunma zafiyeti birleşince ortaya böyle bir tablo çıktı diyebilir miyiz? Aynen öyle. Hiç beklenmedik bir ilk yarı tablosu çıktı ortaya. Peki ikinci yarıdaki o keskin dönüş, onu neye bağlamak lazım? Neredeyse bütün yorumcular tek bir adrese, tek bir anı işaret ediyor. Okan Buruk ve soyunma odası. Kesinlikle. Anlaşılan içeride pek de nazik bir konuşma geçmemiş. Belli. Takımın ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktığı çok netti. Bir fırça var yani işin içinde. Kesinlikle var. Ama sadece o değil. İkinci yarıda Galatasaray'ın o bireysel yetenekleri, oyuncu kalitesi farkı devreye girdi. İşte o noktada Sara'nın golü geldi. Aynen. Sara'nın attığı o ikinci gol, yani takımı 2-1 öne geçiren gol, maçın kırılma anı olarak görülüyor. O andan itibaren Karagümrük'ün gardı tamamen düştü. Yalnız Karagümrük'le ilgili kaynaklarda altı çizilen çok ilginç bir istatistik var. Evet, evet. Maçı hiç sarı kart görmeden ve sadece 8 faul yaparak tamamlamışlar. İnanılmaz bir detay bu. Günümüz futbolunda hele de kümede kalma savaşı veren bir takım için akıl almaz bir centilmenlik. Kesinlikle. Ama işte burada eleştirel bir bakış da devreye giriyor hemen. Bazı yorumcular diyor ki bu centilmenlik tamam, övgüye değer Ama ama bu aynı zamanda Karagümrük'ün maçı kazanma arzusunun, o agresifliğinin ne kadar düşük olduğunun da bir göstergesi değil mi? Sence bu bir centilmenlik mi yoksa bir nevi teslimiyet mi? çok yerinde bir soru. Bu yani futbol felsefesine dair bir tartışma aslında. Evet. Bir yanda o savaşmadan maç kazanılmaz diyen pragmatik görüş var. Diğer yanda futbol bir oyundur ve centilmence oynanmalıdır diyen daha romantik bir bakış. Karagümrük hangisine daha yakın sence? Muhtemelen ikincisine. Belki de güçlerinin farkındaydılar, maçı çirkinleştirmek istemediler ama sonuçta bu centilmenlik onlara puan getirmedi. Bu da modern futbolun acımasız gerçeği. Maalesef. Bu acımasız gerçek içinde parlayan iki isim vardı Galatasaray'da. Birincisi, attığı 2 golle maça damga vuran Gabriel Sara. Gecenin yıldızıydı.
Sezonun en erken golünü attı, sonra en kritik anda sahneye çıkıp takımı tekrar öne geçirdi. Kaynaklarda onun için nihayet formunu buldu ve takımda kalmak için savaşıyor gibi yorumlar var. Haftalardır eleştirilerin odağındaydı. Tam da bu yüzden. Böyle bir oyuncunun bu şekilde bir patlama yapması, o kişisel hırsın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sara'nın potansiyelini kimse tartışmıyordu zaten, sorun istikrarıydı. Bu maçta sadece gol atmadı. Artan fizik kalitesiyle, oyunun her alanındaki enerjisiyle ben buradayım ve bu formayı bırakmayacağım mesajını verdi resmen. Kesinlikle. Fakat Sara ile ilgili kaynaklarda çok ilginç bir taktiksel tartışmada dönüyor. Duran toplar. Ha, evet. Barış Alper'in korner kullanması meselesi. Aynen, maçın bir bölümünde köşe vuruşunu Barış Alper kullandı ve bu durum bazı yorumcular tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Neden peki? Yani mantık ne orada? Mantık şu, Sara gibi usta bir ayak varken neden köşe vuruşunu o kullanmaz? Bu bir. Tamam. Daha da önemlisi, Barış Alper gibi hava toplarında ülkenin en iyilerinden biri olan bir oyuncuyu neden korner kullanması için ceza sahasından uzaklaştırırsın? Yani en güçlü silahını kullanmıyorsun. Aynen öyle. Bu, oyuncunun en güçlü özelliğini kullanmamak anlamına geliyor. Bu taktiksel bir ikilem yaratıyor. Sara'nın duran top ustalığından mı faydalanacaksın, yoksa Barış Alper'in kafa vuruşlarından mı? Okan Buruk'un bu tercihi, yani maç kazanılmasına rağmen bayağı tartışma yarattı. Yarattı tabii. Sara'nın bu kritik golleri takımı ateşledi ama zaferi perçinleyen isim o bambaşkaydı. Osimhen. Ah, Osimhen. Aynen. Maçın bir bölümünde köşe vuruşunu Barış Alper kullandı ve bu durum bazı yorumcular tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Neden peki? Yani mantık ne orada? Mantık şu, Sarah gibi usta bir ayak varken neden köşe vuruşunu o kullanmaz? Bu bir. Tamam. Daha da önemlisi, Barış Alper gibi hava toplarında ülkenin en iyilerinden biri olan bir oyuncuyu neden korner kullanması için ceza sahasından uzaklaştırırsın? Yani en güçlü silahını kullanmıyorsun. Aynen öyle. Bu, oyuncunun en güçlü özelliğini kullanmamak anlamına geliyor. Bu, taktiksel bir ikilem yaratıyor. Sarı'nın duran top ustalığından mı faydalanacaksın, yoksa Barış Alper'in kafa vuruşlarından mı? Okan Buruk'un bu tercihi, yani maç kazanılmasına rağmen bayağı tartışma yarattı. Yarattı tabii. Sara'nın bu kritik golleri takımı ateşledi ama zaferi perçinleyen isim o bambaşkaydı. Osimhen. Galatasaray formasıyla 50. golünü atarken yaptığı o vuruşla sanki "bu maçın patronu benim" dedi. Kaynaklardan birinde geçen bir benzetme var ki, durumu o kadar güzel özetliyor ki paylaşmadan edemeyeceğim. Neymiş? Ortaokulların maçına gelen liseli abi gibiydi.
Kesinlikle. Hani topu alıp tek başına herkesi çalımlayıp gol atar ve kimse bir şey diyemez ya. Tam olarak o hissi verdi. Bu benzetme çok doğru çünkü Osimhen'in fiziksel üstünlüğü bu lig için gerçekten farklı bir seviyede. Yorumcuların da hemfikir olduğu bir konu var. %100'ünde olmadığı. Aynen. Osimhen henüz %100'ünde değil. Hatta kendini Manchester City maçına sakladığı, enerjisini idareli kullandığı konuşuluyor. İşte bu nokta çok önemli. %60-70 kapasiteyle oynayan bir Osimhen bile ligde bu kadar fark yaratıyorsa Tam hazır olduğunda neler yapabileceğini hayal etmek bile zor. ve kilit nokta şu, Osimhen sadece bir golcü değil, kaynaklarda onun için rakip savunmayı sürekli rahatsız eden ve bozan bir varlık tanımı yapılıyor. Sadece varlığıyla bile dengeleri bozuyor. Tabii. Sakatlıktan yeni dönen bir oyuncu gibi durmaması o özel fiziğinin kanıtı. Yorumcular City'nin stoper rotasyonu sürekli değişen, yeniden yapılanan savunması için de en büyük tehdidin Osimhen olacağının altını çiziyor. Yani o %60'la bile oynasa sahadaki varlığı rakibin tüm savunma dengesini alt üst ediyor. Aynen öyle. Oyuncuların bireysel performansları da bizi doğal olarak ufuktaki o dev maça getiriyor. Manchester City karşılaşması. Haftanın maçı. Kaynaklarda bu maçın bir vitrin maçı olduğu vurgulanıyor. Sadece alınacak sonuç değil, oynanacak oyun da Galatasaray'ın Avrupa'daki prestiji için kritik. Kesinlikle. Bu maç Galatasaray'ın o meşhur önde baskı felsefesinin en büyük testi olacak. En zor sınavı. Karşında topa en iyi hükmeden takımlardan biri varken o baskıyı ne kadar sürdürebileceksin? Diğer yandan City için de bu maçın önemi büyük. Yeni Şampiyonlar Ligi formatında ilk 8'e direkt girmek için artık puan kaybına tahammülleri çok az. Yani bu sadece bir prestij maçı değil, aynı zamanda stratejik bir savaş olacak. Tam anlamıyla. Okan Buruk'un maç sonu açıklamalarında da bu özgüveni görüyoruz. Neden olmasın diyerek takıma ve taraftara iddialı bir mesaj verdi. Evet ama aynı açıklamalarda bir çelişki de var gibiydi. Olimpiyat stadı meselesi. Aynen. Karagümrük maçının atmosferinden şikayet ederek oyuncuların enerjisi çekilmiş gibiydi demesi kaynaklarda bir çelişki olarak yorumlanmış. Bir yandan meydan okuyorsun, diğer yandan kendi oyuncularını ve şartları kamuoyu önünde eleştiriyorsun. İşte bu bir teknik direktörün iletişim stratejisi açısından incelenmesi gereken bir nokta. Oyuncularını kamuoyu önünde bu kadar şeffaf eleştirmesi. Soyunma odasında vermeye çalıştığı o birlik ve beraberlik mesajlarıyla ne kadar örtüşüyor? Yorumcular bu soruyu soruyor. Belki de bu oyuncularını City maçı öncesi sarsmak, dikkatlerini toplamak için bilinçli bir hamleydi. Kim bilir? Olabilir ama dışarıdan bakıldığında bir kafa karışıklığı yaratıyor. Bu kafa karışıklığı sadece saha içinde değil, transfer piyasasında da var gibi görünüyor. Hem de nasıl? Asprilla ve Lang transferleriyle kanat rotasyonu bir anda inanılmaz kalabalıklaştı. Hatta yorumcular arasında bu kadro çok şişti, bu kadar oyuncu nasıl yönetilecek eleştirisi hakim. Özellikle Asprilla transferi çok tartışılıyor. İstatistikleri yüzünden mi? İstatistiği için yüreklere su serpen bir istatistiktenmiş. Çok iyiymiş. Taraftarlar da bu rakamları görünce doğal olarak bu oyuncu bize ne katacak diye soruyor. Soruyor tabii. Peki bu transferin arkasındaki mantık ne o zaman? Sadece rotasyonu genişletmek mi? Kaynaklara göre bu anlık bir çözümden çok geleceğe yönelik bir yatırım. Nasıl yani? Özellikle Asprilla'nın Girona'dan gelmesi bu transferin bir City projesi olarak görülmesine neden oluyor. Yani bu oyuncuyu şimdi alalım, potansiyelini ortaya çıkaralım, 1-2 sene sonra City Group içindeki başka bir takıma veya doğrudan City'ye daha yüksek bir bedelle satarız mantığı. Anladım. Okan Buruk'un Kasım ayında yaşadığımız sakatlık krizine bir daha düşmemek için güçlü ve geniş bir kadro kuruyoruz sözü de bu genişlemeyi savunur nitelikte. Yani hem kısa vadeli bir önlem hem de uzun vadeli bir finansal proje var gibi duruyor. Tam olarak öyle. Ve geldik her şeyin düğümlendiği, sahadaki oyunu bile gölgede bırakan o konuya. Sosyal medya savaşı. Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan o şifreli soyunma odası fotoğrafı
Ve hemen ardından Trabzonspor'dan gelen "kendinizi bu kadar paralamayın, o iş bitti" minvalindeki cevap. Bu artık basit bir atışma değil, adeta bir psikolojik harp. Kesinlikle kaynaklar perde arkasında çok daha fazlası olduğunu söylüyor. Ne gibi? İddialara göre iki kulüp başkanı arasında kişisel bir dostluk var ve Ulay transferi için 30-35 milyon euro civarında bir rakamda neredeyse anlaşma sağlanmış. Her şey yolunda giderken bir anda ne oldu da ipler koptu. İşte burada devreye taraftar baskısı giriyor. Aynen. Kaynakların belirttiğine göre Trabzonspor taraftarının sosyal medyadaki o ezeli rakibe en değerli oyuncumuzu satamazsınız şeklindeki yoğun tepkisi yönetimi geri adım atmaya zorlamış. Bu artık transfer süreçlerinin sadece yöneticiler arasında olmadığını gösteriyor. Tribünlerin ve sosyal medyanın da içinde olduğu ne kadar karmaşık bir denklem haline geldiğini görüyoruz. Ve bu süreçte kulüplerin iletişim departmanlarının rolü ve inanılmaz bir hal aldı. Artık sadece resmi açıklamalar yapılmıyor, adeta satranç oynanıyor. Satrançtan da öte, kaynaklarda geçen ve ilk duyduğumda inanamadığım o detayı seninle ve dinleyicimizle paylaşmak istiyorum. Merak ettim. Galatasaray'ın paylaştığı fotoğraftaki oyuncuların forma numaraları 7, 99 ve 45. Evet. Yorumcular bu numaralarla bir matematik işlemi yapmışlar. 7 artı 99 eksi 45, sonuç kaç çıkıyor biliyor musun? Kaç? 61. Yani Trabzon'un plaka kodu. Yok artık. Bu inanılmaz bir detay. Bir saniye. Yani bu bir tesadüf olamaz. Mümkün değil. Düşünsene, artık transfer görüşmeleri sadece masada değil, şifreli mesajlarla, adeta bir dijital istihbarat savaşıyla yürüyor. Akıl almaz bir durum. Bu kulüplerin iletişim departmanlarının ne kadar sofistike hale geldiğini gösteriyor. Sadece bir post atıp geçmiyorlar. Her pikseline, her detayını planlıyorlar. Bu modern futbol iletişiminin geldiği son nokta. Peki bu hamleler işe yarıyor mu? Yorumcular bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Nasıl yani? Bazıları bu tür hamlelerin rakip yönetimi baskı altına alıp süreci hızlandırabileceğini söylüyor. Ama diğer bir grup ise Galatasaray'ın bu 61 mesajıyla işi fazla kurcaladığını Anladım. ve Trabzonspor yönetimini taraftar önünde zora sokarak transferi imkansız hale getirdiğini iddia ediyor. Tam bir bilmece. Bir kaynağa göre bu transfer artık kesinlikle imkansız. Diğer bir kaynağa göre ise başkanlar pazartesi günü bu gerilimi düşürmek için tekrar masaya oturacak. Yani süreç hala bitmiş değil, gizemini koruyor. Bu da bize gösteriyor ki transferin son gününe kadar her an her şey değişebilir. Toparlayacak olursak, Karagümrük maçıyla başlayan bu süreç bizi sahadaki 90 dakikanın çok ötesine taşıdı. Kesinlikle. Transfer stratejilerinin, sosyal medyanın o yıkıcı gücünün ve taraftar baskısının modern futbolu nasıl yeniden şekillendirdiğine hep birlikte tanık olduk. Sana ve dinleyicimize son bir düşünce bırakmak istiyorum. Dinliyoruz. Bir yanda saha içinde taktiklerle, oyuncu performansıyla kazanılan bir zafer var. Evet. Diğer yandaysa sosyal medyada şifreli mesajlarla, kelimelerle yürütülen psikolojik bir savaş. Sence günümüz futbolunda hangisi daha belirleyici olmaya başladı? Çok iyi bir soru. Ve tüm bu ciddi analizlerin, milyonlarca euroluk pazarcıkların ortasında kaynaklarımızdaki bir grup spor yorumcusunun dakikalarca bir kajunun dışındakinin kabuk mu yoksa zar mı olduğunu tartışması. Evet, ona da denk geldim. Bu yoğun ve gergin gündemde aslında bize ne anlatıyor olabilir?